Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda yapılışı oldukça kolay, hızlı ilerleyen çok güzel örgü modelin anlatımını yapacağım. Ben bunu kısa parça halinde anlatıyorum. Dilerseniz bebek battaniyelerinde, bebek yeleklerinde veya istediğiniz herhangi bir örgü alanında kullanabilirsiniz. Modelimiz 4'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ve 2 sıranın tekrarından oluşuyor. İsterseniz tek renk kullanın, isterseniz benim gibi 2 renk veya 2'den fazla renkte kullanabilirsiniz. Modelimizin ismi çatal örgü modeli. Bunun için 2 tane bebe ipi kullanıyorum. 2 numara 1.75 milimlik bir tığ kullanıyorum. Elinizin sıklığına göre tığ numarasını küçültüp büyütebilirsiniz arkadaşlar. Modelime başlarken zincirden başlıyorum. 4 artı 2 olarak sayalım. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 artı 1 2 ilmek ekledim. İkinci zincirime geri dönüş yapıyorum. Sık iğne kapattım. Sıradaki zincirime sık iğne kapattım. Sıradaki zincirime sık iğne kapattım. Sıra sonuna kadar her bir zincirin içine bir tane sık iğne yapalım. Sıra sonuna kadar hepsini sık iğne olarak geldim. Şimdi ikinci sırama geçiyorum. 3 tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. Birinci zincirimizi bir tane trabzan olarak hesapladığımız için birinci yuvadan değil ikinci yuvadan trabzan yapıyoruz. Tığıma battım. Bir yanındaki 2 yanındaki 3 tane toplamda zincirle beraber 4 tane trabzan yaptım. Girişimiz 4 tane olacak. Arasına bir zincir yaptım, başına sardım, hemen bir atlayıp ikinci yuvaya bir yanındaki bir yanındaki bir toplamda 3 tane yaptık. Arasına bir zincir, bir atlıyorum, ikinci yuvaya bir yanındaki ve onun yanındakine toplamda 3 tane trabzan oldu. Tekrar bir zincir yaptım, bir atlıyorum ikinci yuvaya, yine bir yanındaki onun yanındaki toplamda 3 tane oldu. Bir zincir yapıyorum, bir atlıyorum hemen yanındakine, bir onun yanındakine, 2 onun yanındakine, 3 ve en sonda 4. Modelimin sıramın sonuna geldim. Aradakiler hepsi 3 tane, giriş ve çıkışımız 4 tane olarak yaptık arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 tane zincirimi çektim, örgümü çevirdim. Birinci, bakın arkadaşlar, buradaki zincirimiz bir tane trabzan olacağı için birinci yuvadan almıyoruz. İkinci yuvadan hemen bir trabzan, yanındaki bir trabzan, yanındaki bir trabzan, toplamda girişte 4 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir, önceden atlattığım yuvayı tekrar atlıyorum, hemen sıradakine geçiyorum. Tekrar yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. Yani birinci sıranın tekrarını yapıyorum şu anda. Bir zincir, bir yuva atlayıp üçlü trabzanların üzerine geliyorum. Yan yana tekrardan 3 tane yapıyorum. Sıra sonuna geldim. En sonundaki trabzanımı, burada zincirimiz vardı. 3 tane zincir yapmıştık. Son zincire batıyoruz. Bir tane trabzan yaptık. Kenardaki 4 tane trabzanlarımızı tamamlamış olduk.
Şimdi burada ip değişimi yapacağım. Ben beyaz ipime geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle bu şekilde bir tane zincirimi çektim. İçinden geçtim. Daha sonra burayı sıkılayıp 3 tane zincir çektim. Örgümü çeviriyorum. Beyaz olan ipimi aradan yürüteceğim. Başına sardım. Her zamanki gibi girişimiz aynı. 3 tane zincir yaptık. Bunu bir trabzan olarak hesapladığım için baştaki yuvaya değil, hemen ikinci yuvadan bir tane trabzan yaptım. Modelimizin yerini kaydırıyoruz. Bir zincir, başına sardım. Bir atlayıp ikinci yuvaya batıyorum. Burada bir tane trabzan yaptım. Şimdi başına sardım. Birinci kutuya değil, ikinci kutuya iniyorum. Uzunca bir tane trabzan yaptım. Hemen 3 tane trabzanlarımız var yan yana. En baştakine batıyorum. Bir trabzan. Burası tekrar 3 tane trabzan oldu. Bir zincir yaptım. Başına sardım. Bir atlayıp hemen ikinci yuvadan bir trabzan yaptım. Buradaki ipinizi artık kesebilirsiniz. Yeterince arada yürüdü. Zaten başta da zincirimizi yaparak sıkılaştırmıştım. Başına sardım. Birinci kutuya değil, ikinci kutuya batıyorum. Bir tane uzunca trabzan. Başına sardım. Burada 3 tane yan yana var. Hemen en baştakine batıyorum. Bir tane trabzan yaptım. Tekrar bir zincir, bir atlıyorum ikinci yuvaya. Bir tane trabzan. Başına sardım. Birinci kutuya değil, ikinci kutuya batıyorum. Buraya uzunca bir trabzan. Başına sardım. En baştaki trabzandan bir tane trabzan yaptım. Toplamda 3 tane oldu. Bir zincir, bir atlıyorum ikinci trabzanın tepesine bir trabzan. Baştaki yuvaya değil, hemen alttaki yuvadan bir tane uzun trabzan. En baştaki trabzandan bir trabzan. Toplamda 3 tane oldu. Bir zincir çektim, bir atlıyorum. Son trabzanımın tepesinde bir trabzan ve burada zincirimiz var. Son zincirin içine batıyorum. Bir tane kenar trabzanı yaptım. Yine 4 tane olmuş oldu bu şekilde. Şimdi geri dönüşümüzü yapıyoruz. Yine 1, 2, 3 zincir yaptım. Örgümü çevirdim. Kenarda 2 tane trabzanım var. Başına aldım. Birinci trabzanım zaten zincir. Onun yerine geçtiği için hemen ikinci yuvadan bir tane trabzan yaptım. Bu şekilde. Bir zincir, burayı atlayıp hemen trabzanın tepesine batıyorum. 1, yanındaki 2, yanındaki 3 tane oldu toplamda. Bir zincir, yuvayı atlıyorum. Hemen ilk trabzanın tepesine 1, yanındakine 1, yanındakine 1, toplamda 3 tane oldu. Bir zincir, tekrar aynı şekilde sıra sonuna kadar boşlukları yine aynı şekilde atlatıyoruz. Trabzanların üzerine trabzanlar yapıyoruz. Giriş ve çıkışlarımıza dikkat edelim ki her sırada farkında olmadan arttırma, eksiltme yapmayalım. Son trabzanın üzerine geldim, bir trabzan. Burada zincirim vardı. Son zincirin içine batıyorum. Bir tane trabzan yaptım. Yine kenarda 2 tane trabzanımız oldu. Tekrar renk değişimine geçiyoruz. Beyaz ipimi bırakıyoruz. Lilayı yapıyoruz ve beyazda yaptığımızın aynısını, sadece modelimizin yerleri değişiyor. Başına sardım. 3 tane zincirimi yaptım. Birinci trabzan, biliyorsunuz zincir, hemen ikinci yuvaya batıyorum. Bir tane trabzan. Başına sardım. Bir kutuya atlıyorum. Alttaki kutuya batıyorum. Uzunca bir trabzan. En baştaki trabzandan bir trabzan. Toplamda 3 tane oldu. Bir zincir, bir atlıyorum. İkinci yuvadan bir trabzan. Başına sardım. Bir yuva değil, hemen alttaki yuvadan uzun bir trabzan. Başına sardım. En baştaki trabzandan bir trabzan.
Bir zincir, bir atlıyorum. Hemen ikincinin içine bir trabzan. Kutu baştakine değil alttakine bir trabzan. En baştaki trabzandan bir trabzan, toplamda 3 tane tamam. Bir zincir, bir atlıyorum. Hemen ikinci trabzana aynı şekilde. Sıra sonuna kadar bu işlemi böyle devam edelim. En sonunda bir trabzanım var. Trabzandan bir trabzan ve zincirlerden en son zincire batarak bir trabzan yaptım. Şimdi tekrar aynı işlemle geri dönüyoruz. Bir önceki sırada yaptığımız gibi 3 tane kenarda zincirim var. Baştakini bir trabzan olarak hesaplıyorum. Birinci değil, hemen ikinci yuvaya batıyorum. 1 2 3 tane trabzan yaptım zincirle beraber 4. Bir zincir yaptım, bir atlıyorum. Hemen 3 tane trabzanlarım var. Her birinin üzerine bir tane trabzan yaptım. Bir zincir atlıyorum. Yan yana 3 tane trabzan. Bir zincir, bir atlıyorum. Yan yana tekrar 3 tane trabzan. Yine bir atlıyorum. Yan yana 3 tane trabzan. Her bir trabzanın üzerinde bir trabzan. Son zincire geldim. Son zincirde bir tane trabzanımı yaparak burayı 4'e tamamladım. Modelimiz bu şekilde 2'nin tekrarından, yani 2 sıranın tekrarından oluşuyor. Ve 2 sırada bir ip değişiyoruz. Şimdi beyaz ipimi bağlıyorum. Siz devam ederseniz bu sırayı da birlikte yaparız. Bir önceki beyazda yaptığımız aynısını yapacağız. Kafanız karışırsa videoyu ilk beyazı bağladığımız yere kadar geri sarıp tekrardan izleyebilirsiniz. 3 tane trabzanımı yaptım. Bu bir trabzan olduğu için baştaki yuvayı atlıyorum. Hemen ikinciden bir trabzan. Bir zincir, bir atlıyorum. Bir sonrakinde bir trabzan. Girişimiz böyle oldu. Şimdi başına sardım. Bir kutu değil, ikinci kutudan uzunca bir trabzan. İlk trabzanın tepesinde bir trabzan. Böylece 3 taneyi tamamladık. Bir zincir, bir atlıyorum, ikincine içinde bir trabzan. Başına sardım. Bir yuva değil, ikinci yuvadan bir trabzan. İlk trabzanın tepesinde bir trabzan. Bir zincir, bir atlıyorum. Sıradakinden bir trabzan. Bir kutu atlıyorum. Alttaki kutudan bir uzun trabzan. Tepede bir trabzan. 3 taneyi tamamlamış oldum. Bir zincir, bir atlıyorum. İkincinin içine bir trabzan. Baştaki kutu değil, ikinci kutudan bir trabzan. İlk gelen trabzanın üzerine bir trabzan, bir zincir, bir atlıyorum. İkinci yuvadan bir trabzan ve kenar trabzanımı almak için kenardaki zincirin içinde bir trabzan. Modelimiz böyle arkadaşlar. Nerede isterseniz orada kullanın. Kışlık battaniye istiyorsanız altına astar dikin. Yazlık ya da mevsimlik istiyorsanız hiçbir şey dikmenize gerek yok. Bir şekilde modelinizi tamamlayabilirsiniz. Kenar tığı bu videoda göstermiyorum. Kendi istediğiniz gibi herhangi bir kenar tığı tercih edebilirsiniz. Videomun sonuna geldim. Umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur. Bu aşamaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.